Esenlikler dostlar. Şimdi yarın en güçlü vali geliyor biliyorsunuz. En güçlü valiyi oynamak isteyenler var, oynamak istemeyenler var. Düşük yatırımlı oyuncuların genellikle bu en güçlü valiyi oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bize çok fazla şey kazandırıyor. Şimdi herkes tabii ki küçük etkinlikler oynamamızı istiyor. Fakat küçük etkinliklerde yani şimdi ben mesela Subay projesine bakıyorum. Subay projesinde birinci olduğum zaman bana 50K elmas, hızlandırmalar ve ada geliştirme parçaları, dekorasyon parçaları veriyor. Yani güzel gerçekten aslında. Güzel ödüller. Yalnız yeterli mi? Değil. Çünkü mesela ben tamam sürekli bunları alıyorum da ben kahramanlarımı nasıl geliştireceğim peki? Yani ben buradaki kahramanlarımı geliştirmek için de kahraman parçasına ihtiyacım var. Yani bunu yakalamam lazım. O yüzden zaten genel olarak şeye baktığımız zaman da kazandığımız toplam elmasa baktığımız zaman da hani daha fazla elmas çıktığını görüyorum şeyde en güçlü valide. Tabii her gün birinci olduğunuzu ve genel toplamda birinci olarak bitirdiğinizi varsayarak bunu söylüyorum. Zaten düşük yatırımlı oyuncular için yani bir etkinliği oynuyorsanız ya birinci olacaksınız ya da hiç oynamayacaksınız. Ortası yok. Yani ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu sıra bizim için kabul edilebilir değil. Çünkü zaten birikim yapıyoruz, o kadar bekliyoruz. Bari ödül olarak da en iyi ödülleri alalım ki beklediğimize değsin. Şimdi bu noktada arkadaşlar şöyle bir durum var. En güçlü valiye oynayacaksanız birinci olmayı göze almış olmanız gerekiyor. Ya birinci olacaksınız ya da hiç oynamayacaksınız. Em, ben şimdi en son bu şeye ilk girdiğimde, YouTube'a ilk girdiğimde demiştim en güçlü valide nasıl birinci olunur diye. Size şey yapacağım, video çekeceğim diye. Şimdi o videoyu çekiyorum. E, En güçlü valide tabii ki birinci olmak kolay da değil, zor da değil aslında. Nerede oynadığınıza ve ne zaman oynadığınıza göre değişiyor. Şimdi bir kere en güçlü valiye gidip de çok güçlü bir krallıkta oynarsanız şansınız biraz daha zor. Çünkü eyaletler birbirini ona göre eşleşiyor. Çok güçlü bir eyaletteyseniz, çok para harcayan balinalar varsa haliyle eşleştiğiniz diğer eyaletler de aynı şekilde oluyor aşağı yukarı. O yüzden o kadar para harcayan insanlar arasında birinci olmanız zor. Ben yaklaşık 3-3,5 aylık bir birikimle birinci olabildim ve güçlü bir eyaletteyim aslında. Ama dediğim gibi benim birikimim çok uzun ki aşağı yukarı bu eyalette birinci olmak için sizin de 2 ay, 4 ay arası birikim yapmanız gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi mesela ben en güçlü valinin yani Gen 4'ün en güçlü valisinin en sonuncu en güçlü valisini oynadım. Şu anda Gen 5 geldi biliyorsunuz. Gen 5'in bu ilk en güçlü valisi olacak. Şimdi ilk başta yapılan yani ilk en güçlü valiye çoğu kişi oynuyor. Çoğu kişi bu konuda istekli yeni kahramanın parçalarını almak için. Tabii ki bizim için en güçlü valinin yani Gen 5'in en güçlü valisinin ilkincisi, birincisi olmuş olacak. Fakat 151 için mesela aynı şey söz konusu değil. Ya da 198 için. Burada hani eyaletinize gelir gelmez oynamanızı tavsiye etmem. Eğer çok fazla bir birikiminiz varsa oynayabilirsiniz tabii ki de. Yani mesela 5 aylık falan bir birikim varsa, 4-5 aylık bir birikim varsa oynayabilirsiniz. Yalnız kendinizi riske atmanızı istemem tabii ki. Şimdi bu şeyde bu etkinlikte nasıl birinci olacağız? E, Size onu göstereceğim. Aslında bence birçoğunuz biliyorsunuz da sabırsız davrandığınız için gözünüzden kaçıyor. Şimdi ben şöyle bir tablo yaptım bu şey için. Etkinliği oynarken, tabii ben bu etkinliği 2 hafta önce oynamıştım. O zamanki aldığım ekran görüntülerine dair ve aldığım notlara dair bu tabloyu hazırlamıştım. Tabloda her gün hangi malzemeleri kullandığımızı yazdım öncelikle. Ve ben her gün hangi malzemelerden ne kadar kullandım. Burada serpiştirerek oynayacağız arkadaşlar. Şu açık kalsın ya. Bu arada bu etkinliğin ödüllerini de şöyle göstereyim hızlıca. Çoğunuz biliyorsunuzdur gerçi. Krallıklar arası birinci olduğunuz zaman 120 tane kahraman parçası ve kendi krallığınızda birinci olduğunuzda da 300 tane kahraman parçası. 420 tane kahraman parçası ya bedavadan gelmiş gibi yani canıma minnet. Yani ben bu kahramanı istiyorsam ki istemiyorum açıkçası. Ben bu kahramanı istiyorsam o yüzden bunu geliştirmek için bu etkinliği oynamam gerekiyor. Şimdi tablomuza gelelim. Birinci gün hasaltın ve hasaltın tozu kullanılıyor. Artı bir de yanında tılsım. Ben ne yaptım birinci gün? 4000 tane hasaltın kullandım. Ve benim birinci olmama yetti. Tamam benim birinci olmama yetiyorsa daha başka niye kullanayım ki? Tılsımlara falan niye gireyim ki? Yani hangi gün hangi malzeme kullanılıyorsa onu hemen bütün hepsini basmanıza gerek yok arkadaşlar. Mantığımız şu. e, En sonuncu güne kadar
hep serpiştirerek gitmeniz lazım. Mesela benim tılsımım, mesela birinci gün tılsım kullanmama gerek kalmadı değil mi? Birinci gün tılsım kullanmama gerek kalmadıysa çarşambaya bırakırım. Çarşamba gerek kalırsa kullanırım. Çarşambaya da gerek kalmadı diyelim ki. Hmm, giderim Perşembe gününe bırakırım. Perşembe günü zaten son gün. Perşembe günü tılsımdan ne kadar elimde kaldıysa hepsine basarım. Mesela. Çünkü Perşembe günden sonra harcayabileceğim bir yer yok tılsımları. O yüzden son güne kadar zaten birinci olabiliyorsam niye üstüne bir daha malzeme harcayayım ki? Gerek yok. Saçmalık. Şimdi birinci gün ben 4000 tane has altın harcadım. Ve zaten rahatlıkla birinci olabildim. O yüzden birinci günü atladım ben. Salı gününe geldik. 1000 tane has altın tekrar harcadım. 1000 tane has altın. Daha sonrasında has altın tozu kullandım. 500 tane. O da bir tane araçtırmayı yükseltmek içindi. Hani boşta durmasın dedim. Zaten puan da veriyordu o gün. Kahraman parçası kullandım. 395 tane. Alkarı 4 yıldız yapmak için kullandım diye hatırlıyorum. Widget'ları kullandım. Widget'larda ne oluyor? Kahramanların özel yetenekleri için parçalar. Mesela şunun için geliştir diyoruz ya. Burada şurada kullandığımız özel alet sandıkları aslında. Bunlara widget diyoruz kısaca. 215 tane bu widget'lardan kullanmışım. Daha sonrasında puanıma tam emin olamamışım mesela. Gitmişim 150 tane çekiç kullanmışım. Tamam ben birinci oldum mu oldum. Çok önemli değil. Daha sonrasında çarşamba gününe geçtim. Çarşamba günü sadece tılsım bastım. Ve tılsım birikimimin sadece üçte birini kullandım. Ve birinci olmama yetti tılsım. Eee, %35 kadarını kullandım birikimimin. O da zaten 1325 kitap ve 2020 kağıt ediyor. Şöyle göstereyim onları da hatta. Dediğim malzemeler bunlar arkadaşlar. Şu kitaptan 1325 tane kullandım. Bu kağıttan da 2020 tane kullandım. Tılsımlar yetti. Bu arada benim tılsımlarım arkadaşlar okçuların hepsi 2 seviyeydi tılsımlarda. Okçuların hepsi 2 idi. Şeyde de piyade de nasıldı ya? Burası tamam şimdi hatırladım. Burası seviye 4'tü. Burası da seviye 3'tü şeyde tılsımlarda. Şimdi piyadelerin iki tanesini 6 yaptım. Gerisi hepsi 5 komple. Okçuların da komple hepsini seviye 6 yaptım tılsımlarda. Burası bana iyi geldi. Pardon arkadaşlar. Evet. Daha sonrasında Perşembe gününe geçtim. Perşembe günü artık tılsım kullanacağım son gün. Bakın hiçbir gün rulet oynamadım bu arada. Çünkü ruletten gelecek olan Roza'ya ihtiyacım yok. Hatta benim Roza'yı da göstereyim size. Roza'yı gördüğünüz gibi Roza da daha bir parça bile almadım yani. Çünkü ihtiyacım yok. Tamam şeyden geliyor. Ruletten geliyor falan ama şeye ihtiyacım yok. Roza'ya ihtiyacım yok. Niye harcayayım ki elmaslarımı? Birazdan size elmaslarımı nereye harcadığımı da göstereceğim. Roza'yı almadım. Mesela Vivian'dan direkt Vivian'ı fullleyeceğim. Bu arada bu akşam ki canlı yayında, pardon bu videoyu bir sonraki gün izleyeceksiniz. Dünkü canlı yayında bunu zaten fullledim bu arada. Fulllemiş olacağım yani. Şu an videoyu bir gün önceden çekiyorum. Ben gideceğim Vivian kullanacağım mesela. Zaten şey kullanıyordum, Marlin kullanıyordum. Şeyi atladım, Rosa'ya atladım. Marlin'le Rosa arasında çok bir fark göremedim çünkü. Rosa daha güçlü mü? Güçlü. Ama o kadar yatırım yapmaya değer mi? Değmez benim gözümde. O yüzden Rosa'ya atladım Marlin'den sonra. Gidip direkt Vivian'ı alacağım, fullleyeceğim. Ve benim için yol devam edecek öyle. Daha sonrasında çarşamba günü sadece tılsım harcadık güzel. Perşembe günü asker eğitimi yaptım. Askeri 85 günlük asker eğitimim vardı. Hepsini kullandım. Daha sonrasında zaten tılsım geri kalan bütün malzemeleri kullanmak zorunda kaldım tılsımda. Çünkü son günü tılsımın. Bu perşembe günü ben bayağı bir puan yapmıştım zaten. Aşırı derecede şey açmıştım, fark açmıştım. Asker eğitiminin hepsini bugün kullanmak zorunda mıydım? Bence değildim açıkçası. Ee, Yani bunun %70'ini falan kullanıp geri kalan asker hızlandırmalarını mesela cumartesi gününe bırakabilirdim. Benim için çok bir şey değişmedi. Cumartesi günü de birinci oldum gerçi ama yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Hani ben size işin mantığını anlatmak için söylüyorum bunu. Daha sonrasında Cuma günü bu önceki günlerin hepsinde birinci oldum zaten. Daha sonrasında Cuma gününe geçtik. Cuma günü 11K hasaltın tozu kullandım. E, Hasaltın tozundan bayağı bir şeyi savaş akademisini yükselttim açıkçası. Yani neredeyse şeyi açacağım. T11'i açacağım. Çok az kaldı. Kalan hasaltınları da kullandım. Kalan binaları da bastım 3K kadar. Daha sonrasında çekiç ve mitil için tabii ki Cuma günü son gün.
Burasının son günü. Haliyle bunu artık kullanmak zorundaydım. O yüzden bütün elimdeki çekiçleri, limitleri ve e, gerçi widget kalmadı da çekiç limitlerini hepsini harcadım. Çekiç limitlerde şöyle oldu arkadaşlar. Bakın burası e, yani buradan eser yoktu yani hiç böyle bir şey yoktu. Şurası zaten şu 3 donanım sarıydı direkt. Sadece kask kırmızıydı. Ve seviye 11'di. Çekiş seviyesi. Kask kırmızıydı 19'du. Bunu 39'a bastım. Ayakkabıyı 79'a bastım. Ayakkabı direkt sarıydı zaten. Hiç mitil yoktu üzerinde. Bunu 79'a bastım. Çünkü 79'a basıyorum ki okçu saldırısı alabileyim diye. Daha sonrasında da zaten bu okçu zırhını e, artı 19'dan 20'ye atlattım bunu. E, Sarıydı bu da. Bunu 39'a götüreceğim zaten. Şey için de Alkar için de keza aynı şey. Burası 19'du. Burası sarıydı. Burası sarıydı. Bu piyade öldürücülüğünü 20 yapmamın sebebi de tamamen şundan piyade savunması almak. Başka bir şey yok. Bu i- iki kahraman donanımlarını bayağı bir geliştirmiş oldum bu sayede. Yalnız bu donanımları geliştirirken arkadaşlar haberiniz olsun. Kırmızı yapmak için ve seviye ondan sonra çekiç basmak için çok fazla sarı donanım gerekiyor. Haberiniz olsun. Bu sarı donanımları biriktirebildiğiniz kadar biriktirin. Gerçekten sarı donanım çok sıkıntı. Bir sarı donanım, iki de TP. TP'ler aşırı derecede çok gidiyor. Bakın TP'leri de göstereyim size. Yani benim elimde en fazla bulunan şey TP'ydi. Şu an hala getiremiyorum mesela TP'leri. Bir türlü şey yapamıyorum. Çok sıkıntıya soktu beni. TP'leri ve sıra donanımları sürekli biriktirin. Tavsiyem odur. Cuma günü de birinci olduk. Güzel. Cumartesi günü zaten iki şey kaldı. Asker eğitim ve vali donanımı. Asker eğitiminde yani Perşembeden Cumartesiye kadar yaklaşık bir 10 günlük asker eğitimi hızlandırması birikti. Nereden birikti ben de anlamadım ya. Bir yerden geldi de neyse. Daha sonrasında işte onu kullandım. O asker eğitimini kullandım 10 günlük. Ee, Vali donanımı için bütün malzemeleri kullandım. Vali donanımı da şöyleydi benim. Onu da göstereyim. Vali donanımı aynen böyleydi. Şu yıldız yoktu bu arada. Etkinliğe girmeden önce. Şu yıldız yoktu. Şu ikisi sarıydı piyadede. Şu ikisi de arkadaşlar K1'di. Aynı şu mor K1 gibi. Mor K1 gibiydi ikisi. Ee, Bunları direkt sarı K1 yaptım. Yani bayağı bir yükseltmiş oldum aslında. 6 seviye falan atlattım bunları. Bayağı iyi oldu. Bir tane de piyadeye şöyle nazarlık bir tane yıldız takmış oldum. Bayağı bir işime geldi aslında. Zaten o vali donanımına bastığım malzemeler bana bayağı bir puan getirdi. Üzerine biraz da asker eğitimi cilasıyla ben yine bugün cumartesi günü birinci olmuş oldum. Daha sonrasında pazara geçtik. Pazar günü benim için kritikti gerçekten. Çünkü açıkçası şansıma da şöyle bir şey denk geldi. Özel vurmalı etkinlik geldi pazar günü. Hiç pazar günü geldiğini görmemiştim bu arada. Gerçekten şans işi. Pazar günü vurmalı etkinlik dediğimde arkadaşlar bu şeftali ile ejderhamızı besliyoruz ya o etkinlik işte. O etkinlik geldikten sonra ben direkt oradaki elmaslarımla aldım. Pet taşı aldım. Geliştirme. Neredeydi o? Petleri geliştirme taşı var 500 elmasa. Şundan aldım. 1,5 milyon elmas buraya harcadım. 3000 tane almış oldum. Evcilleştirme taşı. 1000 tane de bende vardı zaten. 4000 tane. Şu an buraya 5000 yazdım ama hatta bunu 4000 diye çevireyim. 4000 tane mavi geliştirme taşı kullandım. Çünkü 1000 tane de bıraktım. Çantada bıraktım. Toplam 5000 tane olmuştu. 1000 tane de çantada bıraktım. Kullanmama gerek kalmadı çünkü. Bu işte ben elmaslarımı buraya harcıyorum. Geliştirme taşına. Petler için geliştirme taşına harcıyorum. Çünkü petler bu sayede inanılmaz derecede gelişti. Zaten beni pazar günü birinci yapan da bu petlere verdiğim öncelikti. Petlerim de şöyleydi. Onları da göstereyim. Bu petlerde arkadaşlar Bizon 30 seviye mi neydi zaten? Bizon 30 seviyede. Bunu da 90 yaptım. 90'ı da geçirdim zaten. Bunu 100 yapacağım. 100 yapacağım. Tabii bir sonraki en güçlü valiyi beklerim büyük ihtimal ya da özel bir etkinlik olursa şeyde ittifak kapışmasında falan belki bunu yapabilirim, 100 yapabilirim. Hatta şunu zaten 100'e doğru basayım ben. Zaten bu puan falan da verdiği de yok. Bunu sadece 100 yapacağım ve bütün SSR'lar 100 olmuş olacak. Bir tek burası kaldı 90'a kadar. Hepsini ilerlettim zaten. Diğer SSR petim Bizon'da bu da 40 seviyeydi. Yine 50 değildi 40 seviyede. Burada 100 yaptım zaten. Ee, Diğerleri zaten bu şekilde yükseltmiş oldum. Özellikle yani bu zaten fulldü.
Ee, Ayı'yı yükseltmiş oldum. Ayı'yı bir tık daha ilerleteceğim. Hatta 2 tık kaldı Ayı'da. Ee, iyi oldu yani benim için baya. Bizon'daki SSR petlerde bir de şeyleri geliştirdim. O 4000 tane taşla bu istatistikleri geliştirdim. Bakın gördüğünüz gibi piyade sağlığı ve okçu öldürücülüğüne odaklanıyorum şu anda. Şu anda iyi gidiyor. Piyade sağlığı, okçu öldürücülüğü aynı şekilde ilerletiyorum. Piyade sağlığı, okçu öldürücülüğü. Böyle böyle hepsini bu şekilde. Önce hepsini yeşil yaptım, sonra hepsini mavi yaptım. Daha sonrasında kırmızılarda da sadece piyade sağlığı ve okçu öldürücülüğünü ilerlettim. Genel istatistiklerim de şu şekilde. Gördüğünüz gibi piyade sağlığı %91, okçu öldürücülüğü %91 aynı şekilde. Sonra okçu sağlığına geçeceğim büyük ihtimal. Ee, ekiplerin saldırısı ve savunması da bu şekilde. Ben gayet memnunum açıkçası bu harcamalarımdan. Çok fazla faydasını gördüm. İnanılmaz fazla gerçekten. Özellikle şu petlerin yeteneklerini bastıktan sonra kime girersem benimle aynı seviyede olan kime girersem orayı yakmadan çıkmıyorum. Ben bunun ekmeğini inanılmaz yedim arkadaşlar. Tavsiyemdir. Elmaslarınızı petlere yatırırsanız inanılmaz derecede güçlenirsiniz. Vurduğunuz yerden kesinlikle duman çıkar. Haberiniz olsun. Geri kalan pazar günü de şey yaptım işte. Bu kahraman parçalarını falan kullandım. Kahraman parçalarıyla elimde kalan yani geri kalan tozları, yani haz aldığım tozlarını kullandım. Kahraman parçaları arkadaşlar bu mesela bunda 2 çentik, 3 çentik, 2 ya da 3 çentik eksikti. Şeyde de öyle, Hilde'de de öyle. Burada etkinlikten sonra fullledim. 4 yıldız olarak bırakmıştım. Daha sonrasında bunu da 4 yıldız yaptım, bıraktım pazar günü. Eee Zoe'yi zaten basmama gerek kalmadı çünkü Alkar kullanacağım zaten. Zoe'de de iki çentik basmış oldum. Bu da iyi oldu benim için. Yani mor kahramanlarda bayağı bir eksik vardı zaten. Yani hepsi yine 4 yıldızlı da beşinci yıldızları hiç fulllememiştim. Burada hepsini fullledim rahatlıkla. O yüzden bayağı bir puan kazandırdı bunlar bana açıkçası. Pazar günü de birinci oldum. Toplamda bu arada önce şunu söyleyeyim. Ben toplamda genel sıralamada 116 milyon genel sıralama birinciliği kazanmış oldum. 116 milyon puanla. Daha sonrasında her günde tabii birinci oldum. Bu iş sekmedi yani. Bu söylediğim taktikle beraber. Şimdi toplamda benim kullandığım 8000 has altın, 16.500 has altın tozu. Bu arada has altınların bir kısmını da has altın tozuna çevirmiştim. O da benim bayağı işime yaradı açıkçası. Çünkü ben TG8 olmadan önce T11 askerlerini açmak istiyorum. Bu benim daha çok işime geleceğini düşünüyorum açıkçası. Tılsım için 3325 kitap ve 5620 kağıt harcamış oldum. Kahraman parçalarında 1745 sarı parça, 900 mor parça falan filan böyle gidiyor işte arkadaşlar. Hani bunu merak ederseniz videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Sadece vade donanımı için tam hatırlamıyorum. Hatta hiç hatırlamıyorum ne harcadığımı. Sadece hani nereden nereye yükselttiğimi görmeniz için onları söyledim. Vade donanımın nedense hiç aklımda yok yani çok garip. Hani bunların hepsini hatırlayabiliyorum rahatlıkla. Hatta birçoğuna not almıştım ama vade donanımını not almamışım garip şekilde. O yüzden onu tam hatırlayamıyorum. Böyle. Bu 620 pet kasası da petler için şuradaki malzememiz. Şu malzememiz pet kasamız. Em, bazı petleri geliştirirken mesela şey eksik oldu. Besleyici iksir eksik oldu. Bazılarında terfi madalyası eksik oldu. Hatta bazısında son artık yanlış hatırlamıyorsam bizon. Bizonu 80'den 90'a atarken büyüme kılavuzu bile eksikti mesela. O beni bayağı bir şey yapmıştı, kurtarmıştı yani şu pet geliştirme kasası beni bayağı kurtarmıştı. Yani bu yüzden arkadaşlar işte bu haftalık geliştirme şeylerinde, haftalık paketlerde bu yüzden pet kasası, pet şeyi kartı bu yüzden çok önemli. Yani inanılmaz işimize geliyor gerçekten. Aşırı derecede işimize geliyor. Pet şeyi haftalık kartını kesinlikle almanızı tavsiye ederim eğer para yatırıyorsanız. Anlatacaklarım bu kadar. Yani umarım siz de aynı şekilde en güçlü vali etkinliğinde birinci olabilirsiniz. Yeterli bir birikiminiz varsa rahatlıkla birinci olabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ben kahramanlarımı da geliştirmem lazım. Kahramanlarımı geliştireceksem bu en güçlü valide oynayıp hem elmas kazanayım hem hızlandırma kazanayım hem de kahraman parçalarımı kazanayım istiyorum. O yüzden en güçlü hali hani balina etkinliğidir falan diyenler olursa biraz biriktirin. Siz de bir balina gibi orada rahatlıkla birinci olabilirsiniz ki balinaların çoğu zaten KVK'ya oynuyor. KVK etkinliğini oynuyor. Bu şeyler en güçlü hali etkinliklerinde genellikle köpek balığı oyuncular oynar. Onlar da birincisini oynar en fazla ikincisini oynar. Üçüncü ve sonrası zaten kalıyor. Yani
En güçlü valiye kesinlikle oynamanız gerektiğini düşünüyorum ben. Zaten en güçlü valiye etkinliğiyle beraber şeyler de geliyor arkadaşlar. Küçük etkinlikler de geliyor. Mesela yani şunlar gibi etkinlikler de geliyor. Üç tip etkinlikler birbirlerini örtüyorlar yani aynı anda. Hem bunlardan puan kazanabilirsiniz. Yani hem bunlardan elmaslar kazanabilirsiniz. Hem de en güçlü validen elmaslar kazanıp günlük ödülleri toplayabilirsiniz. Böyle bir şey varsa canımıza minnet yani. Kazan kazan durumu bizim için. O yüzden tavsiyem kesinlikle budur. Ee, En güçlü valiyi oynayın ve güzel bir birikim yapıp oynayın arkadaşlar. Malzemelerinizi hemen kullanmak zorunda değilsiniz. En güçlü valiye saklarsanız çok daha kazançlı çıkarsınız. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Esenlikler.